İlke 4. İnsanlar teşviklere tepki verir. Teşvik, bir kişiyi hareket etmeye yönelten bir şeydir. Örneğin ceza ya da ödül beklentisi. Akıllı insanlar kararlarını maliyet ve faydaları karşılaştırarak verdiği için teşviklere tepki verirler. Göreceksiniz ki teşvikler ekonominin incelenmesinde merkezi bir rol oynar. Bir ekonomist tüm alanının şöyle özetlenebileceğini ileri sürmüştür. İnsanlar teşviklere tepki verir. Geri kalanı yorumdur. Teşvikler, piyasaların nasıl işlediğini analiz etmek için çok önemlidir. Örneğin bir elmanın fiyatı yükseldiğinde insanlar daha az elma yemeye karar verir. Aynı zamanda elma bahçeleri daha fazla işçi işe alır ve daha çok elma toplar. Başka bir deyişle bir piyasadaki yüksek fiyat, alıcılar için daha az tüketme teşviki ve satıcılar için daha fazla üretme teşviki sağlar. Göreceğiniz gibi fiyatların, tüketicilerin ve üreticilerin davranışları üzerindeki etkisi, piyasa ekonomisinin kıt kaynakları tahsis etmesinde çok önemlidir. Kamu politika yapıcıları teşvikleri asla unutmamalıdır. Birçok politika, insanların karşılaştığı maliyetleri veya faydaları değiştirir ve sonuç olarak onların davranışlarını da değiştirir. Örneğin, benzine konan bir vergi, insanları daha küçük ve yakıt tasarruflu araçlar kullanmaya teşvik eder. İşte bu yüzden Avrupa'da benzin vergilerinin yüksek olduğu yerlerde insanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar düşük benzin vergisi olan yerde olduğundan daha küçük arabalar kullanır. Yüksek benzin vergisi ayrıca insanları ortak araç kullanmaya, toplu taşıma kullanmaya ve iş yerlerine daha yakın yaşamaya teşvik eder. Eğer vergi daha yüksek olsaydı daha fazla insan hibrit araba kullanırdı ve yeterince yüksek olsaydı elektrikli arabalara geçerlerdi. Politika yapıcılar aldıkları kararların teşvikleri nasıl etkilediğini dikkate almadıklarında genellikle istenmeyen sonuçlarla karşılaşırlar. Örneğin otomobil güvenliği ile ilgili kamu politikalarını ele alalım. Bugün tüm arabalar emniyet kemeriyle donatılmıştır. Ancak bu 60 yıl önce böyle değildi. 1965 yılında Ralph Nader'ın Her Hızda Güvensiz adlı kitabı otomobil güvenliği konusunda kamuoyunda büyük endişe uyandırdı. Kongre buna karşılık olarak yeni araçlarda emniyet kemerlerini standart donanım haline getiren yasalar çıkardı. Peki emniyet kemeri yasası otomobil güvenliğini nasıl etkiler? Doğrudan etkisi açıktır. Bir kişi emniyet kemerini taktığında trafik kazasından sağ kurtulma olasılığı artar. Ancak bu hikayenin tamamı değildir. Çünkü yasa teşvikleri değiştirerek davranışları da etkiler. Buradaki ilgili davranış, sürücülerin araçlarını ne kadar dikkatli ve hangi hızda kullandıklarıdır. Yavaş ve dikkatli araç kullanmak, sürücünün zamanını ve enerjisini harcadığı için maliyetlidir. İnsanlar ne kadar güvenli sürüş yapacaklarına karar verirken, belki de bilinçsizce daha güvenli sürüşün marjinal faydasını onun marjinal maliyetiyle karşılaştırırlar. Bu nedenle artan güvenliğin faydası yüksek olduğunda insanlar araçlarını daha yavaş ve daha dikkatli sürerler. Örneğin yollar buzlu olduğunda insanlar daha dikkatli sürer ve hızlarını düşürürler. Yol koşulları açık olduğunda ise bu kadar dikkatli davranmazlar. Bir emniyet kemeri yasasının sürücünün maliyet fayda hesabını nasıl değiştirdiğini düşünün. Emniyet kemerleri kaza durumunda yaralanma ya da ölüm olasılığını azalttığı için kazaları daha az maliyetli hale getirir. Başka bir deyişle emniyet kemerleri yavaş ve dikkatli araç kullanmanın getirdiği faydaları azaltır. İnsanlar emniyet kemerlerine yol koşullarındaki bir iyileşmeye verdikleri tepki gibi tepki verirler. Daha hızlı ve daha dikkatsiz araç kullanarak. Bu nedenle bir emniyet kemeri yasasının sonucu daha fazla sayıda kazadır. Güvenli sürüşteki azalma, yayalar üzerinde açık ve olumsuz bir etki yaratır. Çünkü kazaya karışma olasılıkları artar. Ama sürücülerin aksine ekstra koruma avantajına sahip değildirler. Başta teşvikler ve emniyet kemerleri hakkındaki bu tartışma boş bir spekülasyon gibi görünebilir. Ancak ekonomist Sam Peltzman 1975'te yaptığı klasik bir çalışmada otomobil güvenliği yasalarının bu tür etkileri olduğunu öne sürmüştür. Peltzman'ın bulgularına göre bu yasalar kaza başına düşen ölüm sayısını azaltmakla birlikte toplam kaza sayısını artırmaktadır. Peltzman bu durumun net sonucunun sürücü ölümlerindeki çok az değişiklik ve yaya ölümlerindeki artış olduğunu savunmuştur. Peltzman'ın otomobil güvenliğine dair analizi, insanların teşviklere tepki verdiği genel ilkesinin alışılmışın dışında ve tartışmalı bir örneğidir. Herhangi bir politikayı analiz ederken yalnızca doğrudan etkileri değil, aynı zamanda teşvikler aracılığıyla ortaya çıkan daha az belirgin dolaylı etkilere dikkate almalıyız. Eğer bir politika teşvikleri değiştiriyorsa, insanlar davranışlarını da değiştirecektir. İlke 5.
Ticaret herkesi daha iyi duruma getirebilir. Haberlerde Çinlilerin dünya ekonomisinde Amerika'nın rakibi olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bazı durumlarda bu doğrudur. Çünkü Amerikalı ve Çinli birçok firma aynı malı üretir. Amerika ve Çin'deki şirketler giysi, oyuncak, güneş panelleri, otomobil lastikleri ve birçok başka ürün pazarında aynı müşteriler için yarışırlar. Ancak ülkeler arasındaki rekabeti düşünürken kolayca yanılgıya düşülür. Amerika ile Çin arasındaki ticaret bir tarafın kazandığı ve diğer tarafın kaybettiği bir spor müsabakası gibi değildir. Aslında bu durumun tam tersi doğrudur. İki ülke arasındaki ticaret her iki ülkeyi de daha iyi duruma getirebilir. Bunu anlamak için ticaretin ailenizi nasıl etkilediğine bakalım. Ailenizden bir kişi iş ararken diğer ailelerin iş arayan üyeleriyle rekabet eder. Aileler alışverişe çıktıklarında da birbirleriyle yarışırlar. Çünkü her aile en iyi malları en düşük fiyatla almak ister. Bir anlamda bir ekonomideki her aile diğer tüm ailelerle rekabet içindedir. Bu rekabete rağmen ailenizin diğer tüm ailelerden izole olması daha iyi olmazdı. Böyle yaparsa kendi yiyeceğini yetiştirmesi, kendi kıyafetini yapması ve kendi evini inşa etmesi gerekirdi. Açıkça görülüyor ki aileniz başkalarıyla ticaret yapabildiği için çok şey kazanır. Ticaret her kişinin en iyi yaptığı işe yoğunlaşmasına olanak sağlar. Başkalarıyla ticaret yaparak insanlar daha fazla çeşitte mal ve hizmeti daha düşük maliyetle satın alabilir. Tıpkı aileler gibi ülkeler de birbirleriyle ticaret yapabilme yeteneğinden fayda sağlar. Ticaret, ülkelerin en iyi yaptıkları işlerde uzmanlaşmalarına ve daha fazla çeşitte mal ve hizmetten yararlanmalarına olanak tanır. Çinliler, Fransızlar, Mısırlılar ve Brezilyalılar hem rakibimiz hem de dünya ekonomisindeki ortaklarımızdır. İlke 6. Piyasalar genellikle ekonomik faaliyeti düzenlemenin iyi bir yoludur. 1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşü geçen yüzyılın en kapsamlı değişim yaratan olaylarından birisiydi. Komünist ülkeler hükümet yetkililerinin ekonominin kıt kaynaklarını en iyi şekilde tahsis edecek kişiler olduğu varsayımıyla çalışıyordu. Bu merkezi planlamacılar hangi mal ve hizmetlerin ne kadar üretileceğine, bu mal ve hizmetleri kimin üreteceği ve kimin tüketeceğine karar veriyorlardı. Merkezi planlamanın arkasındaki teori, ekonomik faaliyeti ülke genelinde refahı arttıracak şekilde düzenleyebilecek tek gücün hükümet olduğu yönündeydi. Merkezi planlama ekonomisine sahip olan çoğu ülke bu sistemi terk etti ve piyasa ekonomisi geliştirmeye başladı. Piyasa ekonomisinde merkezi planlamacının kararları milyonlarca firma ve hanenin kararlarıyla yer değiştirir. Firmalar kimi işe alacaklarına ve ne üreteceklerine, haneler hangi firmada çalışacaklarına ve gelirleriyle ne satın alacaklarına karar verir. Bu firma ve haneler piyasada etkileşir, burada fiyatlar ve bireysel çıkarlar kararları yönlendirir. İlk bakışta piyasa ekonomilerinin başarısı şaşırtıcıdır. Piyasa ekonomisinde toplumun ekonomik refahıyla ilgilenen merkezi bir güç yoktur. Serbest piyasalar çok sayıda alıcı ve satıcı içerir ve hepsi öncelikle kendi çıkarlarını gözetir. Piyasa ekonomileri merkezi olmayan karar alma ve kendi çıkarlarını düşünen bireyler olmasına rağmen ekonomik faaliyeti düzenleyerek toplumun genel refahını artırmada olağanüstü başarılı olmuştur. 1776 yılında yayınlanan Ulusların Zenginliği kitabında ekonomist Adam Smith, ekonominin en ünlü gözlemini yapmıştır. Piyasalarda etkileşimde bulunan hane ve firmalar, onları arzu edilen piyasa sonuçlarına götüren görünmez bir el tarafından yönlendirilmiş gibi davranırlar. Bu kitapta amacımız bu görünmez elin nasıl sihir yaptığını anlamaktır. Ekonomi çalıştıkça fiyatların görünmez elin ekonomik faaliyeti yönlendirmek için kullandığı araç olduğunu öğreneceksiniz. Her piyasada alıcılar talep miktarını belirlerken fiyata bakar. Satıcılar arz miktarını belirlerken fiyata bakar. Alıcı ve satıcıların kararları sonucunda piyasa fiyatları bir malın topluma sağladığı değeri ve üretim maliyetini yansıtır. Smith'in büyük keşfi, fiyatların bireysel alıcı ve satıcıları birçok durumda toplumun refahını maksimize eden sonuçlara yönlendirmek için ayarlandığıdır. Smith'in keşfinin önemli bir sonucu vardır. Bir hükümet fiyatların arz ve talebe göre doğal olarak ayarlanmasını engellediğinde, ekonomiyi oluşturan hane ve firmaların kararlarını koordine eden görünmez elin işleyişini engeller. Bu sonuç, vergilerin kaynak tahsisini neden olumsuz etkilediğini açıklar. Vergiler, fiyatları ve dolayısıyla hane ve firmaların kararlarını bozar. Ayrıca kira kontrolü gibi fiyatları doğrudan kontrol eden politikaların neden büyük zarar verdiğini açıklar ve komünizmin neden başarısız olduğunu da açıklar. Komünist ülkelerde fiyatlar piyasada değil, merkezi planlamacılar tarafından belirlenirdi.
Bu planlamacılar tüketicilerin tercihleri ve üreticilerin maliyetleri hakkında gerekli bilgiye sahip değildi. Oysa piyasa ekonomisinde bu bilgiler fiyatlara yansır. Merkezi planlamacılar ekonomiyi görünmez elin olmadığı bir ortamda yönetmeye çalıştıkları için başarısız oldular.